Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle vs videosu çekeceğiz. Attila Takeda'ya karşı Alex YSG'yi deneyeceğiz. Ekipmanlar olmayacak. Bu yolda e, artık benim medeniyetimin de değiştirme zamanı geldi. Oyuna süvari oynamak için başlamıştım. Bizans'taydım. YouTube'a başlayacağımı bildiğim için de Bizans'tan videoyla geçerim diye düşünerek bir türlü medeniyetimi değiştirmiyordum. Artık önemli bir KVK'ya giriyoruz. Hani gerçekten fark yaratacak statlara ihtiyaç duyabileceğim bir KVK'ya giriyoruz. Zamanı da geldi. Bir de bu vs videosu da bahanesi oldu. Wolf'un medeniyeti Arabistan Atilla Takedası ile gelecek. Ben de Roma'ya geçiyorum. Medeniyet değiştirmemiz için gerekli olan şartlar burada yazıyor. Herhangi bir eğitim falan yapmamamız, dışarıda herhangi bir kıtanınızın olmaması ve tedavi için e, herhangi bir kıtanızın tedavi için hastanede olmaması gerekiyor. Çünkü özel biriminiz değişeceği için bunların değişebilmesi için bu şartları sağlamanız gerekiyor. İlerleyen günlerde ben Fransa'yı da denemek istiyorum aslında. Çünkü KVK'da iyileştirme yapan bir oyuncuyum. KVK'da iyileştirme masrafını %20 düşüreceği için ilerleyen günlerde ben Fransa'yı da denemek istiyorum. Ama bu KVK'lık bir Roma'yı deneyeyim. Piyade olan arkadaşlarım çok fazla övüyorlar. Bakalım bir Roma'yı görelim. Ondan sonra ilerleyen günlerde birlik gümüş kredisinden 2 milyon harcadığınız takdirde ya da 10 bin cevher karşılığında yeniden dönebiliyorsunuz başka bir medeniyete. Roma'dan Fransa'ya da dönüp değerlendirebilirim ilerleyen günlerde ama bu KVK'lık bir intikal hızını da değerlendirme açısından aynı zamanda yemek konusunda, gıda konusunda sıkıntı yaşıyorum ben genelde piyade oynadığım için. Bu sorunları çözme açısından bir Roma'yı denemiş olalım. Şehir değişti. Çok tatlı oldu. Ben çok alışmıştım ve sıkılmıştım Bizans'ın mimarisine. Bizans'ı da biraz şey yapmışlar, böyle kubbeli mubbeli binalar falan yapmışlar. Aslında biraz Osmanlı esintisi falan var yani Bizans'ta da. Yani karıştırıyorlar sanırım birazcık o dönemlerdeki Anadolu coğrafyasındaki şeyi. Hemen YSG'mizi şey yapıyoruz. Şuradan direkt 50K üzerinden yapacağız. Wolf'a casus atarım şimdi. Ben bir birlikten çıkacağım. Oo dur. Birlikten çıkmadan önce ne yapıyoruz? Kutularımızı, sandıklarımızı almayı unutmuyoruz dostlar. Böyle şeyler yapacağınız zaman birlikten çıkacağınız takdirde bu sandıkları kaçırmayın. Şuradan da hemen kaynağımızı çekelim. Birliğe bağış da yapalım. Bunları buraya bırakalım. Hop hemen çıkalım birlikten. Burada yardım isteyen birileri de var. Onlara da yardım edelim. Birlikten çıktık. Statlarımız açısından ne fark var? O Arabistan. Ben Roma'yım. Şehir temasını kullanmıyor. Ben de şehir teması kullanmıyorum. Ekipman anlamında herhangi bir şey yok üzerimizde. Zaten o şekilde konuştuk. Ben şöyle göstereyim. Ekipman yok komutanın üzerinde. Go. Hop. Evet. VS'miz başladı. Wolf'un şeyini göstereyim bu arada. Yetenek ağacını göstereyim. Sonra kendiminkini de göstereyim. Wolf şu anda yine yetenek ağacı denemek istiyor. Açık alandaki Atilla'ya neler yapabileceğine bakmak istiyor. Kendi bir araştırma yapmış. Hani birkaç tane yetenek ağacını denemek istiyor. O yüzden şu anda vs atıyoruz aslında. Bir yandan da benim artık kalıntı savaşları başlayacağı için medeniyet değiştirme yoluna gitmem gerekiyordu. Onun da bahanesi oldu. İlk yetenek ağacı bu. Üzerinde onun da hiçbir şekilde şey olmayacak. Ekipman olmayacak. Gördüğünüz gibi burada konuştuk. E, Onun dışında yetenek ağacını gösterdik. Herhangi bir şehir temamız zaten yok. Arabistan'la Roma'nın buff'ları var üzerimizde. Herhangi bir buff da açmadık. Yani saldırı veya savunma buff'ı da açmadık. O da açmadı. Ben de açmadım. VS'miz bu şekilde. Tercih ettiği yetenek ağacı bence çok o şeye uygun değil. Açık alan için uygun değil. Yani bir atlının açık alanda tercih etmemesi gereken bir ağaç gibi geldi bana. Sonucu da birazcık zaten şey oldu. Ben kendi yetenek ağacımı da göstereyim, Alex'te kullandığım yetenek ağacını. Alex'te böyle bir yetenek ağacı kullanıyorum.
Şu şekilde. Burada 0.5 sağlığı tercih edip şuradan %1 savunmayı almadım. Çünkü sağlığın daha kıymetli bir stat olduğunu düşünerek bunu yaptım. Evet dostlar, ikinci VS'ye geçtik. Şimdi ikinci VS'nin yetenek ağacı bu şekilde olacak Atilla'da. Bizim ağacımız aynı. Zaten ekipmanlarımız yine yok. Herhangi bir ekipman kullanmıyoruz. Benim yetenek ağacım aynı. Yine aynı medeniyet, aynı şey. Herhangi bir ekipman durumunda olmadığı için devam ediyoruz. Sadece onun yetenek ağacı değişiyor. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Belki alınan karşı saldırı azaltmaya gidebilir. Yani şurayı göstereyim. İşgal tarafından Open Field'da en fazla tercih edebileceğiniz yer şurası. Alınan karşı saldırı hasarını azaltıyor. Ama hani bu ağacın bu kısmı şurası alınan beceri hasarını düşürmesiyle, şurası savunmasal değerler vermesiyle falan iyi yani. Şurası bu arada bir tane skill verildi oraya. So bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own. Üçüncü VS'mizin ağacı geldi. Üçüncü VS'nin ağacı bu dostlar. Bu ağaçta alınan beceri hasarını düşürmeye gidilmemiş durumda. %90'ın üzerindeyken hasar verme kısmı açık. Bakalım ne gibi bir sonuç alacağız. Devils hide behind redemption. Honesty is the one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out.
sipping on day. Dreams got dirty little lullabies playing on repeat. Might as well just ride around the nursery and count sheep. Evet dostlar, sıradaki yetenek ağacımız bu. Sıradaki yetenek ağacı bu şekilde olacak. Bakalım burada nasıl olacak. Yani şunun alınmamasını çok önermiyorum ya, öfke yenileme. Zaten çok beceri atamıyor komutan ve ilk becerileri aslında çok güzel buff veriyor. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Evet dostlar, son onun deneyeceği yetenek ağacı artık. En beğendiğiyle de full ekipmanlı bir şekilde vs atacağız. Ekipmanlarımızı gireceğiz. Şehir temalarımızı üzerimize çekeceğiz. Onun %10 süvari savunması var. Benim %5 piyade sağlığı tercih edeceğim. Onun dışında normal %5 saldırı veya savunma bufflarımızı da açıp o şekilde bir vs daha atacağız. Tabii ki onun itemleri benden daha iyi. Kritikli ve sarı itemleri var. Mor itemleri de aynı şekilde kritikli. Ama bakalım bir de hani sahaya ben kendi itemlerimle çıktığımda, o da kendi itemleriyle sahaya çıktığında hemen hemen zaten rakiplerimiz de bu güçte olacağı için benim karşıma çıkacak insanlar. Hani full bir şekilde onlarla karşılaştığımda neler yapabiliyorum onu da görmüş olmak istiyorum. Hani en azından bir vs üzerine simüle etmek istiyorum. Tabii ki açık alandaki bu aksiyon aynı olmayacak. Odak alacaksınız veya işte siz odak aldığınız rakibe daha fazla kişi saldıracaksınız gibi şeyler yaşayabileceksiniz. Bu fark yaratır ama mevcut durumda hani neler olabiliyor, neler şey yapabiliyor. Ekipmanları benden güçlü, teması vesairesi benden güçlü bir hesaba karşı neler yapabiliyorum ona bakmam merak ettiğim kısım o. Onu denemek istiyorum. Ekipmansız bir şekilde zaten piyadenin hani Atilla gibi beceri hasarı atmayan bir komutana beceri hasarı atarak zaten piyadenin üstün gelmesiyle ilgili herhangi bir sorun olmaz. Atilla Takeda'nın zaten genel itibariyle yaptığı şey rallilerde rakibe fazla ağır yaralı verdirmesi. Bu yüzden tercih ediliyor. Son vs'mizde attık. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me. Evet dostlar, son vs'ye geldik. Son vs'mizde o atak buff açtı %5. Şehir teması ona %10 süvari savunması veriyor. Benim %5
piyade sağlığım var şehir tamamdan. Ben %5 savunma buff açtım. Kendi ekipmanlarımı göstereyim. Sonra onun üzerinde neler var neler yok ne yapmış onları da göstereyim. Ben kendi ekipmanlarımı bu şekilde tercih ettim. Tek kritikli ekipmanımız bu. Onun dışında şuradan savunma, buradan savunma, saldırı, saldırı, saldırı şeklinde statlar kazanıyoruz. Direkt onun statlarını göstereyim. Zaten asıl olay onda. Şöyle onun açtığı buff %5 atak, şehir temasının verdiği %10 defans. Burada ekipmanları var. Ekipmanları oldukça güzel zaten. Yüksek oranda da kritikli. Ağacı da bu şekilde, yetenek ağacı. Evet. Bekleyeceğim onun saldırmasını. O saldırdıktan sonra başlayacağız. Hop, o saldırdı, ben de saldırdım. Bakalım. Yani full ekipmanlı oyuna gerçekten ciddi miktarda para harcayabilen bir hesabın geldiği halle baş edebilecek miyiz? Hani genel itibariyle bir piyadenin attığı yenmesi, özellikle de beceri hasarı çıkartırken Attila Takeda'ya karşı açık alanda bir yüksek hasar çıkartabilmesi zaten beklenen bir şey. O hani işte Attila yenilmezdi ben yendim gibi bir şey söz konusu değil burada. Sadece onun ekipmanları devreye girdiğinde aradaki farkı ne kadar kapatacak? Çünkü bir önceki raporlarda zaten piyade süvariye, özellikle de Attila Takeda'ya open fields'ta üstün geliyordu. Yani şimdi o ekipmanlar ve şehir temasıyla aradaki farkı ne kadar daraltabilecek onu görmüş olacağız. Tabii bu noktada bu vs hani muhteşem bir adil vs diyemem. Çünkü şöyle bir şey daha var. Buradaki Solman'ın zerafeti kısmından piyadenin teknoloji olarak birer basamak önde olduğunu görüyoruz. Yani %1 saldırım daha fazla, %1 savunmam daha fazla aslında onun elde ettiği statlara göre. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama zaten raporlarda baktığımız üzere onun saldırısı hep benden yüksekti. Bir tek savunmada bir tık öndeydim. Yani %1 ile de zaten bunu saldırmış, bunu sağlamış olmuyorum. Hani o aradaki fark aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Onun normal statları da çok yüksek zaten. Bakalım, yine kazandık ama bu işte Attila Takeda'ya karşı kazandığınız kısım çok önemli değildir. Attila Takeda'nın size ne kadar zarar verdiği önemlidir. Çünkü ağrı yaralı size verebilen bir kıta olduğu için. Evet dostlar, videonun son vs'sinin sonucu da bu şekilde geldi. Yine tekrar gösterelim. T5. Burası da T5. 50'şer K'dan. Statları da bu şekilde. Biraz sağlıkta yüksekteyiz. Yani süvariye göre. Onun dışında savunma hemen hemen aynı diyebiliriz. Saldırıda o yine bizden önde. Sonucu da bu şekilde. Ekipmanlı bir vs'ydi. Yani iki tarafta ekipmanlarını giydi. Ee, ekipmanlı haliyle, ki benden hani çok daha iyi durumda olan ekipmanları var biliyorsunuz, gördünüz zaten. Bu noktada sonuç bu şekilde oldu. Ekipmanlı hali tabii ki biraz daha iyi oldu. Onun ekipmanları da zaten daha iyi olduğu için. Daha önceki vs'lerden hani çok böyle olağanüstü farklı olmadı. Hani hep yakın raporlar. Hani ekipmanlı olsa da ekipmansız olsa da böyle çok olağanüstü farklar yok. Yani 3 aşağı 5 yukarı ben hani belki işte bir 600 ila 700k arasında bir fazladan hasar, hani ağır yaralı 600 veya işte 700 arası, hani k dedim özür dilerim, hani 600 ila 700 arası ağır yaralı verdirmiş fazladan olarak. Onun dışında benim ona vereceğim hasarda çok olağanüstü bir değişiklik olmamış. Hemen hemen aynı. Ekipmanlı veya ekipmansız benim için çok bir şey değişmemiş. Ama onun için bir tık daha artış olmuş. Durum bu şekilde. Tabii ki bu hani alan savaşında herkes birbirine girdiğinde %100 aynı olmayacak. Şu anda birlik teknolojileri falan da yok. Sadece yetenek ağacını denemek istiyordu. Hani bu yetenek ağaçlarının dışında onun işte
şehir temasından gelen %10 savunmayla ve ekipmanlarıyla birlikte ne gibi farklılık yaşayacağız raporda, onu görmek için son VS'yi attık. VS'miz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan bir şeyler olduğunda da yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben sizin için hepsine cevap vermeye, bütün kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.